Merhabalar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu sefer sizlerle yine yakadan başlama çocuklarımız için dikişsiz bir yelek çalışacağım. Ben böyle su yeşili bir renk seçtim. Sizler farklı renklerde çalışarak kız ve erkek çocuklar için çalışabilirsiniz. Bu rengi hem kızlar giyer hem de erkek çocuklarımız giyer. Modelimiz de keza aynı kız ve erkek çocuklarına uygun bir model olacak. İpim 100 gram 250 metrelik bir ip arkadaşlar. Lamia Baby Bomb antipilik bir ip. Gördüğünüz gibi bebek ve çocuklar için uygun. Benimle aynı markada çalışmak zorunda değilsiniz. Renk numarasını ben yine de veriyorum. Color 1443 lot 121. Ben elimde hangi ip varsa onu kullanıyorum. Marka ayırmıyorum. 100 gram 250 metrelik genellikle antipilik ipler kullanıyorum. Şişim misinalı 3 numaralı bir şiş. Şöyle ipimin birini kenara alayım. 2 adet ip elinizde bulunsun bu yelek için arkadaşlar. Şişime 95 ilmek attım. Şu ayrıntıyı vermeyi unuttum. Sizin eliniz sıkıysa 3,5 numara şişle örebilirsiniz. Benim elim gayet rahat. 95 ilmeğimi attım. Örgümün ön yüzünden 5 diş haroşa çalıştım. İlmeklerimi de ayırdım bu şekilde. 18 ilmek bir ön yaka, 2 ilmek reglan, 11 ilmek kol, 2 ilmek reglan, 29 ilmek yeleğin arka sırt bölümü, 2 ilmek reglan, 11 ilmek kol, 2 ilmek reglan ve 18 ilmek diğer ön yaka. Bu şekilde ilmeklerimi ayırdım renkli ayraçlarla. Sizin elinizde renkli ayracınız yoksa buraya çatal iğne ya da renkli ipler takabilirsiniz. Ben şöyle kol bölümlerine kırmızı, yakaya mor, arka sırt bölümüne de şöyle pembe ayraçlar taktım. Örgümün arka tarafından ben bir sıra daha haroşa oluşturacağım arkadaşlar. Bu sefer 5 sıra haroşa sırası oluşturuyorum. Yeleğimiz çünkü 1 ve 2 yaş için değil, ara yaş olacak. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Beni takip eden sevgili hanımlar biliyor. Ben haroşayı ters ilmeklerle örüyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsiz. Abone olduktan sonra da zil bildirimini aktif hale getirirseniz tüm olarak kanalımdan gelen tüm bildirimlerden ilk sizler haberdar olacaksınız arkadaşlar. Haroşa ilmeklerle sıra sonundaki 7 ilmeğe kadar gelelim. Bu yeleğimde biraz farklı çalışacağım. İlik yerini açacağım. Diğer yeleklerimde yaka düşürmeden sonra ilik yeri açmıştım. Şimdi burada hemen ilk ilik yeri açacağım. Daha sonra yaka düşürme tekniğini çalışacağım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar örüp geliyorum. Örgümün arka yüzünden haroşa ilmeklerimle ördüm, geldim. 3, 6, 7 ilmek ön pat ilmeğime burada ilik yerini açıyoruz. 1, 2, 3, 3 ilmek ördüm, bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ters ilmeğimi aldım, artırdım, eksilttim ve son 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim önde, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 3, 6, 7. Reglan ayrım ilmeğime kadar şöyle düz ilmeklerimle devam ediyorum. Örgümün ön yüzü burası arkadaşlar. Reglan ayrım ilmeğime geldim. Bir doladım.
Ayracımı aldım. 2 ilmek düz reglan ayrım ilmeğim. Bir doladım. Ayracımı aldım kenara. Bakın doladığım ilmeğim, artırdığım ilmeğim burada 3, 6, 9. Düz ilmeklerimle mor ayracıma kadar geldim. Buradaki reglan ayrım ilmeğim. ...18 ilmek, bir ön yaka ilmeklerimi tekrar saydım. Mor ayracımı aldım. Bakın bir doladım. 2 ilmek reglan ayrım ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı yine kenara aldım. Kırmızı ayracımı bir doladım. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Modelimizi koyuyoruz arkadaşlar. Hemen 5 sıra ön sıradan haroşa sıramızdan sonra. Şimdi buradaki tam ortadaki ilmeğim, bakın 5 ilmek bir tarafta, 5 ilmek bir tarafta, kolda 11 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Bir ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım, bir doladım, bir ilmek daha düz aldım. İpimi öne aldım. 5 ilmek ters. Ve reglana geldim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım, artırdım. 2 ilmek düz. Reglan ayrım ilmeğim. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Dolayarak artırıyorum. Burada 29 ilmek yeleğimin arka sırt bölümünde ilmeğim var. Robadan itibaren model çalışmamıza başlıyoruz. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Buradaki bir ilmeğim, bakın bir ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım, bir doladım, bir düz ilmek daha aldım. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Buradaki bir ilmeğim 5 ilmek ters ilmekten sonra 6. ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz, bir doladım, bir ilmek daha düz aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ilmeğimi ördüm ve 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım, bir ilmek daha aldım, aynı ilmekten 3. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek, bir doladım, aynı ilmekten bir düz ilmek daha aldım, bir ilmekten 3 ilmek oldu. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Ayracımı kenara alıyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek reglan ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. Kol bölümü için olan ilmeklerime geldim. İpimi öne aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters. Kolda 11 ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. 6. ilmeğim ve tam ortadaki ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz ilmeğimi aldım. Bir doladım. Aynı ilmeğin içerisinden bir ilmek daha düz aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. 1, 2 ilmek reglan ilmeğimi ördüm. Ayracımı kenara aldım. Bir doladım. İpimi öne aldım. 2 ilmek ters. Yaka düşürme ilmeği. Burada 18 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. 6 ilmeğim kaldı. 7 ilmeği ön pat ilmeğe ait. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi şöyle ipimi arkaya aldım. Şöyle bir sıkılaştırdım. Örmeden aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi bir ilmek düz ördüm. İpimi öne aldım. Ajur ilmeğim ters. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters ve ajur ilmeğim ters. 5 ilmek düz. 1, 2, 3,
4, 5. 3 ilmek ters. Bu 3 ilmeğimiz bir ilmeğin içerisinden aldığımız 3 ilmek. Aslında yeleğimizin modeli çok kolay. Sadece tek farkı örgümüzün arka yüzünde de ilmekleri gördüğümüz şekilde örmek. Tamamen ters örmüyoruz arka yüzünde. Şimdi 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Reglan ilmeğime geldim. Ajur ilmeğim ters. Reglan artırım ilmeğim ters ve ajur ilmeğim ters. Yeleğimin arka sırt bölümüne geldim. 5 ilmek düz. 3 ilmek ters. Bu 3 ilmeğin bir ilmeğin içerisinden aldığımız ilmeklerimiz. 5 ilmek düz. 3 ilmek ters. Ve 5 ilmek düz. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. Bu sırayı da beraber sıra sonuna kadar örelim. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. Bakın burası örgümüzün arka yüzü. Ajur ilmeğime geldim. Reglan artırım ilmeğime. Ajur ilmeğim ters. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters. Ajur ilmeğim ters. Daha sonra kol ilmeklerinde 5 ilmek düz. 3 ilmek ters. 5 ilmek düz. Reglan artırım ilmeğim yani ajur ilmeğime geldim. Ajur ilmeğim düz. Pardon ters. Reglan artırım ilmeğim ters. Ajur ilmeğim ters. Şimdi yaka düşürme ilmeğime geldim. Burada 2 ilmek düz. 1, 2. 18 ilmek vardı. 2 ilmeğimi aldım kaldı. 16 ilmeğim. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım bir sıkılaştırdım. Yanındaki ilmeğim ters. Buradaki ajur olan ilmeğimi de ters alıyorum. Şöyle. Sonra bir doladım, artırdım. 1, 2 ilmek. Reglan artırım ilmeğim düz. Bir doladım, artırdım. İpimi öne aldım. Ajur ilmeğim ters. Şu 3 ilmek düz ilmeğime kadar ajur ilmeğimle beraber 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1, 2, 3. Ters ilmeği sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ajur ilmeğimi de ters aldım. 6. Bir doladım. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir doladım. Ajur ilmeğimi ters aldım. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Düz ilmeklerimi düz örüyorum. Örgümün ön yüzündeyiz. Şöyle bakın arkadaşlar. Şimdi şu her iki reglanda artırmamı yaptım değil mi? Ajurlarda ters ördüm. Kolda da aynı çalışma. Buradaki her iki reglanda da artırmamı yapıyorum. Şu ajurları da ters örüyorum. Nereye kadar? 2 ilmek şu yaka düşürme ilmeğine kadar. Oraya kadar örüp geliyorum. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Düz ilmeğimi düz. Örgümü ilerlettim. Kısa satır ilmeğime geldim. Bakın buradaki ajur ilmeğim de ters. 2 ilmek şu kısa satır ilmeğimi aldım. Burada 16 ilmeğim kalmıştı. 2 ilmek daha aldım. Burada kaldı 14 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Burada ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Bakın düz ilmekle örüyorum örgümün arka yüzünden. Ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğim ters.
2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters, ajur ilmeğim ters. Daha sonra ters ilmeklerim ters, düz ilmeklerim düz şeklinde örüyorum. Bakın burada 6 ilmek düz kolda. Reglan artırımdan sonra 3 ilmek ters. 6 ilmek düz. Ajur ilmeğim ters. Reglan artırım ilmeğim 2 ilmek ters ve ajur ilmeğim ters. Düz ilmeklerimi düz, ters ilmeklerimi ters örerek diğer yakadaki yaka düşürme ilmeğine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. İlmekleri gördüğüm şekilde bu 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters. Son ajur ilmeğim ters. Bakın buradaki de ters. Şimdi düz ilmekle devam ediyorum. Yaka düşürme ilmeğime bakın. 3 ilmek yaka düşürme ilmeğimi düz ördüm. Burada 16 ilmeğim vardı. 2 ilmek daha düz ördüm. Kaldı 14 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldığım ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Ajur ilmeğime kadar ters ilmeklerle devam ediyorum örgümün ön yüzünden. Ve ajur ilmeğimi de ters ördüm. Bir doladım, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir doladım. Ajur ilmeğimi ters ördüm. Modelde de arkadaşlar ön yüzden 1, arka yüzden 2, 3, 4 sırayı tamamladım. Şimdi bu 5. sıramız. Ters ilmeklerle 3 ilmek düz ilmeğime kadar devam ettim. 3 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım düz olarak şöyle topladım. Ve ters ilmeklerimle ajur ilmeğime kadar devam ediyorum. Burası kol ilmeğim. Ajur ilmeğimi de ters ördüm. Bakın. Bu şekilde bir tomurcuk oluşuyor. Bu şekilde bir tomurcuk oluşuyor. Modelimiz böyle. Şimdi bir doladım. 2 ilmek reglan ilmeğim düz. Bir doladım. Bakın ajur ilmeğimi de ters örüyorum. Burası yeleğimin arka sırt bölümü. Şöyle ters ilmeklerle geldim. 3 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Yani artırmış olduğum 2 ilmeğimi tekrar bir ilmek ettim. Bir ilmekten 3 ilmek almıştım ya. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Tekrar 3 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Ters ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Reglanlarda artıralım. Nereye kadar? Sıra sonuna kadar dedimse de yaka düşürme ilmeklerine kadar. Yaka düşürme ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Yaka düşürme ilmeğime geldim. Şimdi bu kolda ne çalıştıysam ikinci kolda da aynı şekilde çalıştım. Burada 16 ilmeğim vardı. Pardon 14 ilmeğim 3, 6, 9, 12, 14 evet. Şöyle 2 ilmeği ters aldım. Yaka düşürme ilmeğimde. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpim arkada. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle ajur ilmeğime kadar devam ediyorum örgümün arka yüzünde. Ajur ilmeğime geldim. Ajur ilmeğim ters, 2 ilmek reglan, artırım ilmeğim ters ve ajur ilmeğim ters. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Bir ilmek ters ilmeğime kadar. Bakın düz ilmeklerimi aldım. Burada bir ilmek ters kol ilmeğinde. Tekrar ajur ilmeğime kadar
Düz ilmeklerle devam ediyorum. Ajur ilmeğime geldim. Ajur ilmeğim ters, yani reglan artırım ilmeğim. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters, ajur ilmeğim ters. Daha sonra düz ilmeğim düz. Yeleğin arka sırt bölümü burası. Bir ilmek ters. Model olan ilmeğim. Yaka düşürme ilmeğine kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. Burada 3, 6, 9, 12, 14 ilmeğim var. 2 ilmeğimi şöyle düz ördüm. Yaka düşürmede burada kaldı 12 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle ajur ilmeğime kadar devam ediyorum. Ajur ilmeğimi de ters aldım. Reglen artırım ilmeğimin her iki tarafında dolayarak artırdığım ilmeğim bu. Bir doladım. 2 ilmek düz. Bir doladım. Ajur ilmeğim ters. Burada ikinci modeli çalışacağız. Bir ilmek ajur ilmeğim ters. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, 5 ilmek ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ilmek 2, 4, 5. 5 ilmek ters ördüm. 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek daha düz ilmeğimi aldım. Şimdi burada 5 ilmek ters. 1, 2, bakın. Model ilmeğim tam ortada. 3, 4, 5. 6. ilmeğimden içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek daha düz aldım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 ilmeğim ters. Kolda bir modelde her iki taraftan artırdığımız için bakın 2 model oldu. Bir doladım. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz. Bir doladım. Ajur ilmeğim ters. Burada yine 5 ilmek. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. 6. ilmeğimin içerisine bir ilmek aldım. Düz bir doladım. Aynı ilmekten bir ilmek daha aldım. 3 ilmek oldu. 1, 2, ters ilmeklerim. Bakın modelim kaydırmalı. 3, 4, 5. Yer değiştiriyor modellerimiz. 5 ilmek ters ilmeğimi ördüm. 6. ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz aldım. Bir doladım, 2, bir ilmek daha aldım. 3 ilmek düz ilmeğim oldu. 3 ilmek düz ilmeğimi aldım. Şimdi bu şekilde yaka düşürme tekniğine kadar devam edelim. Bu kolda ne çalıştıysak şu diğer kolda da aynı şekilde çalışalım. Bir modelde 2 modele çıktı. Yaka düşürme tekniğine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. Örgümü ilerlettim. Burada 3, 6, 9, 12 ilmeğim vardı ve 2 ilmeğimi aldım. Kaldı 10 ilmeğim. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Bakın şöyle robamız kendini belli etti. Harika bir yelek olacak Allah'ın izniyle. Robadan başlıyorum, yakadan etek ucuna kadar modelle devam ediyoruz. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım ve ajur ilmeklerime kadar düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğimdeki ajur ilmeğime kadar. Ajur ilmeğime geldim. Ajur ilmeğim ters. 2 ilmek reglen artırım ilmeğim ters. Ajur ilmeğim ters. Daha sonra düz ilmek düz, ters ilmek ters. Burada 5 ilmek düz, 3 ilmek ters, 5 ilmek düz,
3 ilmek ters. Kısa satır ilmeğimize kadar bu şekilde devam edip geliyorum. Tersi ters ilmeklerle örüyorum. Düzü düz ilmeklerle. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden 2 ilmek daha şöyle düz ilmek alıyorum. Kısa satır ilmeğimde 3, 6, 9, 10 ilmeğim kaldı. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle ajur ilmeğime kadar devam ediyorum. Ajur ilmeğimi de ters ördüm. Bir doladım, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir doladım, ajur ilmeğimi ters ördüm. 3 ilmek düz ilmeğime kadar ters ilmeğimle devam ettim. Kol ilmeğindeyim. 3 ilmek düz. Sonra 5 ilmek ters. 3 ilmek düz. Burada ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Modelin bu sırasında sadece ajur ilmeklerimizi ters ve artırma işlemi yapıyoruz. Reglan ilmeklerimizde. Bu şekilde devam edelim. Örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Kısa satır ilmeklerime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün ön yüzünden burada 10 ilmeğim var. 3 ilmeğimi aldım kısa satır ilmeğime ve 7 ilmeğim ön pat ilmeğime ait. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım, bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle devam ediyorum. Reglan artırım ilmeğime kadar. Reglan artırım ilmeğime geldim. Ajur ilmeğim ters. 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters ve ajur ilmeğim ters. Daha sonra ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters, ajur ilmeğim ters, reglan artırım ilmeğim ters. Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeğine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Kısa satır ilmeklerime geldim. Örgümün arka yüzünden 10 ilmeğim vardı. Bunun 3 ilmeğini yine kısa satır ilmeğimi aldım. Düz olarak ördüm. 7 ilmek de ön pat ilmeğime ayrıldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Reglen artırım ilmeğime kadar, ajur ilmeğime kadar yani. Ajur ilmeğime geldim. Ajur ilmeğimi de ters ördüm. Bir doladım, 2 ilmek reglen artırım ilmeğim düz, bir doladım. Ajur ilmeğimi ters aldım. Şu 3 ilmek düz ilmeğime kadar ters örüyorum. 3 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek alıyorum, topluyorum. Artırdığım ilmeğimi topladım. 5 ilmek ters. 3 ilmeğimin içerisinden topladım, düz olarak bir ilmek aldım. 1 2 3 4 5 6 7 ilmek ters, kenar ilmeklerim burası, koldaki. Bir doladım, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim düz. Bir doladım, ajur ilmeğim ters, 3 ilmek düz ilmeğime kadar
Ters ilmeklerle devam ediyorum. Burası yeleğin arka sırt bölümü. 3 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, topladım. Bu kolda nasıl çalıştıysam diğer kolda da aynı şekilde çalışıyorum. Artırmaları unutmuyorum. Yeleğin arka sırt bölümü de aynı şekilde devam ediyor. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi örüyorum. Kısa satır çalışmamız artık bitti. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Şöyle bir bakalım. Robamızın modeli bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Kolda, yeleğin arka sırt bölümünde ve ön yakada da çalışmaya başlayacağız inşallah. Örgünün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Geliyorum. Yeleğimin ön yakasında robadan 3. model ama yakada da ilk modeli beraber çalışıyoruz. Ben şimdi örgümün arka yüzünden örüp geleyim. İlmekleri gördüğüm şekilde. Örgümün arkasından sıra sonuna kadar ördüm geldim, ilmekleri gördüğüm şekilde. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Model çalışıyoruz. Haroşa ilmeğimin hemen dibinde model çalışacağım. Bakın. İpim arkada, bir ilmek düz aldım ilmeğin içerisinden, bir doladım aynı ilmeğin içerisinden, bir ilmek daha aldım, 3 ilmek düz aldım, 5 ilmek ters, 1 2 3 4 5 ve daha sonra 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım ve bir ilmek daha aldım, bir ilmekten 3 düz ilmek aldım. 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm ve 6. ilmeğimden bir düz ilmek aldım, bir doladım, aynı ilmekten bir düz ilmek aldım. 1 2 3 4 ilmek ters geldi. Kolda 5 ilmek, burada 4 ilmek. Roba artırım ilmeğimin dibinden fark etmez arkadaşlar. Bu şekilde ilmeğe göre ayarlıyoruz. Sonra bir doladım, 2 ilmek düz, bir doladım, ajur ilmeğimi ters ördüm. Bu 1 2 3 4 5 ilmek ters. 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım, bir düz ilmek daha aldım. 1 2 3. ilmeğim, bakın modele geldi. 3 4 5 ilmek ters. Hep işlem tekrarı modelimiz arkadaşlar. Çok kolay bir model. Şimdi nereye kadar devam ediyorum? Şu reglen artırım ilmeğimi çalışıyorum. Buraya kadar devam ediyorum. Burada yine yakaya model çalışacağız. Bakın 1 2 3 tane model çalışacağız. İlk sıra olduğu için yaka modelindeki o sırayı yine beraber çalışalım. Reglen artırım ilmeğime kadar örüp geliyorum. 2 ilmek reglen artırım ilmeğimi ördüm, bir doladım, ipimi ön aldım, 1 2 3 4 ilmek ters. Bu yakada da reglen artırım ilmeğimin dibinde 4 ilmek ters vardı biliyorsunuz. 5. ilmeğimden içerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım, aynı ilmekten bir ilmek daha aldım, bir ilmekten 3 düz ilmek elde ettim. İpimi öne aldım, 1 2 3 4 5 ilmek ters, 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek aldım, bir doladım, aynı ilmekten bir düz ilmek daha aldım, bir ilmekten 3 ilmek aldım, 1 2 3
4, 5 ilmek ters ördüm. 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinden hemen model çalışıyorum. 6. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek bir doladım. Bir düz ilmek daha aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Haroşa ilmeklerim ters biliyorsunuz. Sonra 3 ilmek ters. Bir ilmekten 3 ilmek almıştım ya. 1 2 3 5 ilmek düz. 1 2 3 4 5 ve 3 ilmek ters. 5 ilmek düz, 3 ilmek ters. 1 2 3 4 ilmek düz, ajur ilmeğim ters, 2 ilmek reglan artırım ilmeğim ters, ajur ilmeğim ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. İlmekleri gördüğümüz şekilde örerek. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örmeyi unutmuyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 3 ilmek düz. Burası model biliyorsunuz, tomurcuğumuz. 5 ilmek ters. 1 2 3 4 5. Hep kelime tekrar oluyor ama arkadaşlar hemen şu reglana kadar da anlatayım. Ve 3 ilmek düz. Hani ön yakada da şöyle modelimiz bir netleşsin. 5 ilmek ters ve 3 ilmek düz. 1 2 3 4 ve ajur ilmeğimle 5 ilmeğim ters. İlmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz burada. Örgümüzün ön yüzünde modelimizin bu sırasında. Bakın bir doladım, 2 ilmek reglan ilmeğim düz, bir doladım, ajur ilmeğimi ters aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Reglan ilmeklerimizi artırıyoruz. Yakadaki düz ilmeklerimiz şöyle düz, ters ilmeklerimiz ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde geliyorum. Kol bölümündeki modelimiz, arkadaki modelimizde zaten yeleğimizin arka sırt bölümündeki modelimizde artık kendini iyice belli etti arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerimi de haroşa örüyorum ve sıra sonuna kadar geliyorum. Örgümün arka yüzünden ördüm, geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Şimdi bu tomurcukları topluyoruz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve daha sonra 3 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir ilmekten 3 ilmek almıştım, topladım. 5 ilmek ters ve 3 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Reglan artırım ilmeklerinde de artırmayı unutmuyoruz. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden. Artık anlatabileceğim farklı bir teknik yok. Şimdi örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum.
Örgünün arka yüzünden ördüm, geldim. Şimdi yakada bir modelin daha kurulumunu yapalım. Hemen şu ön yakada. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. 2, 4, 6, 7 ilmek. Şimdi burada 3 ilmek ters haroşa ile beraber bakın. Haroşadan sonra pardon bakın. 1, 2, 3. 3 ilmek ters. Dördüncü ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek daha aldım. Ve 5 ilmek ters. Altıncı ilmeğimin içerisinde bir ilmek bir doladım. Bir ilmek daha aldım. Tekrar 5 ilmek ters. 5 ilmek ters ilmeğimden sonra 1, 2, 3. Bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek aldım dolayarak. 1, 2, 3. Ajur ilmeğimi de ördüm. 4 ilmek ters. 1 doladım. 2 ilmek. Reglen artırım ilmeğimi 1 doladım. Ve ters ilmeğimi aldım. Şimdi bu şekilde diğer yakaya kadar devam ediyorum. Modelimiz yer değişiyor, kaydırmalı biliyorsunuz. Bakın kolda modelimiz nasıl başlamış? 1, 2, 3. Bu sefer de 1, 2, 3, 4 olacak bu şekilde. Yeleğin arka sırt bölümünde 4 başladı. 5, 6 oldu. Şimdi de 7 olacak. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu yakada da model kurulumunu beraber çalışıyoruz. Bu yakaya geldim, örgümü ilerlettim. Bir doladım. 1, 2, 3, 4 ilmek ters ördüm. 5. ilmeğimin içerisinden bir düz ilmek bir doladım. Bir ilmek daha aldım. Aynı ilmekten 3 ilmek. 1, 2, bakın 3. ilmek modele geliyor. 3, 4, 5. Tekrar bir ilmeğimin içerisinden 3 ilmek alıyorum düz olarak. Ve daha sonra tekrar 5 ilmek ters. Gerçekten hızlı geçiyorum artık. Biliyoruz modelimizin mantığını. Sonra bir ilmekten 3 ilmek ve 3 ilmek ters. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Şöyle yeleğimizin robasına da bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Daha sonra kol ve beden ayrımındaki haroşa bölümünü beraber yaparız ve kol ve beden ayrımını çalışırız. Video başında da söylediğim gibi 5 ilmek haroşadan itibaren başlıyor modelimiz, yelekte etek ucuna kadar. Bu şekilde çalışacağız. Yeterli bir ölçüye gelene kadar örüp geliyorum. Robayı yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim sevgili hanımlar. 24 ajur çalıştım, yani 24 artırım yaptım. Model olarak da 2, 4, 6, 8 model çalıştık. İlik yerimizi nasıl açtık? İlik yerini örgümün ön yüzünden 13 haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yerimi açtım. Genellikle 15 haroşa sırasında açıyorum değil mi? Bu yeleğimiz biraz ara yaş olacak. Bittiği zaman bize tam bir ölçü verir. Ben 6 yaş için düşünmüştüm ama dediğim gibi her zaman yeleği bitiriyoruz. Bu yakadan başlama ürünlerde yelek ya da hırka fark etmiyor. Düğmelerini dikiyoruz. Bize net bir ölçüyü veriyor. 6 adet düğme dikeceğim için 13 haroşa sırasında bir yaptım. 15 haroşa sırasında bir olan düğmem denk gelmiyordu arkadaşlar. Hesapladım. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden devam edeceğiz. İlmek sayılarını da vereyim kızlar size.
Bir yakam 43 ilmek şu ön yaka. Kol 61 ilmek. Yeleğimin arka sırt bölümü 79 ilmek. Diğer kol 61, diğer yaka 43 ilmek. İlmekleri şu şekilde ayırdım. Bakın 2 ilmek reglen artırım ilmeğimin bir ilmeğini ön yaka, bir ilmeği kol. Diğer tarafta keza gene bir ilmek kol, bir ilmek arka beden. Burada da aynı şekilde ayırdım. Şimdi örgümün arka yüzünden devam ediyorum. Şu kol bölümünde haroşa olacağı için örgümün arka yüzünde farklı bir çalışma olacak. Yani burayı tamamen ters öreceğim. Onun için örgümün arka yüzünden devam ediyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Burada ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Ön yakada düz ilmeklerim düz, ters ilmeklerim ters. Bu mor ayraca kadar ön yakayı ördüm. Burada tabii ki son ajur ilmeğimiz de ters. Reglen artırım ilmeğim ters. Ayracımı bu şişime taktım. Şimdi kol bölümünde tüm ilmekleri ters örüyorum. Kolda haroşa çalışacağımız için arkadaşlar bir sıra bütün ilmekleri örgünün arka yüzünden ters örmem gerekiyor. İpimi öne aldım. Burada tabii ki ajur ilmeğim de ters ve gördüğüm tüm ilmeklerim kol bölümünde ters. Kol ilmeklerimi ters örerek buradaki turuncu ayıraca kadar örgümü ilerletip geliyorum. Turuncu ayıraca kadar kol ilmeklerimi ters ördüm. Ayracımı diğer şişime aldım. Yeleğin arka sırt bölümünde ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Arka sırt bölümünü ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Diğer kolda tüm ilmekleri ters örüyorum. Ön yakada da örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum ve sıra sonuna geliyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden örgümün ön yüzündeyim. Yakada modele devam ediyoruz. Arka sırt bölümünde modele devam ediyoruz. Kol ilmeklerinde haroşa. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Hemen 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinden model çalışıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek alıyorum biliyorsunuz. Bir dolayarak 5 ilmek ters. Hani modeli ayrıntılı anlatmaya gerek duymuyorum. Buraya kadar geldiysek artık modeli çalıştık biliyoruz arkadaşlar. 6. ilmeğimin içerisinden bir ilmek aldım. Bir doladım. Bir ilmek daha aldım. Aynı ilmekten 3 ilmek. Bu şekilde kol ilmeklerine kadar devam ediyorum.
Modelimiz kaydırmalı biliyorsunuz. Mor ayıraca kadar devam ettim. İki, 4, 5 ilmek ters, bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek düz ilmeğimi aldım ve 4 ilmek ters. Burada artık artırma işlemimiz yok. Artırma işlemimiz bitti arkadaşlar. Ayracımı diğer şişime aldım. Ayracımı çıkarmıyorum. Kol ilmeklerini kapatırken tekrar ilmek sayma gereği duymak istemiyorum. O yüzden ayracım şişimde duruyor. Kol bölümündeki ilmeğimin tamamı ters. Kolda haroşa çalışacağımız için örgünün arka yüzünden tamamen ilmeklerimi ters ördüm geldim. Örgünün ön yüzünde bir sıra düz sıra oluşturdum. Kol ilmeklerimi turuncu ayıraca kadar ters örüyorum oraya kadar arkadaşlar. Sonra yeleğin arka sırt bölümü model, diğer kol tamamen ters haroşa ve yeleğin ön yaka model. Sıra sonuna kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum ve sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Örgümün arka yüzünü döndürdüm. Örgümün arka yüzünden aynı şekilde ilerliyorum. Ön yakayı ilmekleri gördüğüm şekilde 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa yalnız ters ilmeklerle. Kol ilmeklerim haroşa. Yeleğimizin arka sırt bölümündeki ilmeklerimiz yine gördüğümüz şekilde. Kol ilmeklerimiz haroşa. Ön yaka ilmekler gördüğüm şekilde örüyorum. Devam ediyorum. Örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örerek kol ilmeklerinde haroşa örerek sıramı tamamlayıp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünden bu sefer zaten ilmekleri gördüğümüz şekilde örüyoruz. Düz ilmeğimiz düz, ters ilmeğimiz ters. Bakın kolda şu bir sıra haroşa artık kendini belli etti. 4 sıra örgümün ön yüzünden haroşayı oluşturup geleyim arkadaşlar. Biraz önce de söylediğim gibi modele aşinayız. Biliyoruz. Anlatmaya gerek yok. Kol ilmeklerim haroşa. Ön yaka ve arka beden model devam ediyor. Örgünün ön yüzünden de arka yüzünden de. Bu şekilde örgümü ilerletiyorum. Kol ilmeklerinde 4 sıra örgünün ön yüzünden şu şekilde 4 sıra haroşayı oluşturup geliyorum. Kol ilmeklerinde 1 2 3 4 sıra haroşa sırasını oluşturdum geldim ve örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Daha sonra ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Hani model sırası nasıl denk geldiyse o şekilde örmeye devam ediyoruz. Tekrar etmeme gerek var mı bilmiyorum, modele aşina olduğumuz artık arkadaşlar. Mor ayıraca kadar böyle ilmekleri gördüğüm şekilde öreyim.
Mor ayıraca geldim kol ilmeklerime. Şimdi ayrıca alıyorum kenara. Tığ ile kapatıyorum arkadaşlar. Tığ ile kapatmak biraz daha pratik ve kolay olduğu için yeleğimizin kol ilmeklerini şöyle bakın. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım, kapattım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek alıyorum. Örgümün arka yüzünden düz ilmeklerle kapatıyorum. Siz de nasıl alışıksanız o şekilde kapatabilirsiniz. Ben şiş ile de kapatıyorum. Tığ ile de ilmeklerimi kapatıyorum. Yalnız örgümüz sıkı ise sıkı kapatıyoruz. Gevşekse gevşek ya da elimiz normalse normal. Yani kısacası örgüyü nasıl ördüysek o şekilde ilmekleri kapatalım ki kol ilmeklerimiz kasmasın. Elimizin ayarını bozmadan ilmeklerimizi kapatalım. Şöyle bakın. Turuncu ayıraca kadar kol ilmeklerini kapatıp geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Ayracımı kenara aldım. Bu bir ilmeğim kola ait. Bir ilmeğim de şuradan arka bedene ait. Bu ilmeğimi de aldım ve ilmeğimi şişe taktım. Kol ilmeklerimi tamamen kapatmış oldum. Şimdi örgümü döndürüyorum. Bu şekilde şöyle bakın kola. Kol bu şekilde olacak arkadaşlar. Kol altından 6 ilmek alıyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek. Ben bu şekilde ilmeklerimi aldım. Sizler de nasıl alışıksanız o şekilde ilmekleri alınız. Şimdi kolu birleştiriyorum. Bakın şurada ilmek kapattığım noktada şöyle bir ip uzantısı var. Bunu önlemek için şöyle şuradan bir ilmeğimi aldım. Bir de bu. Bakın. Bu 2 ilmeği şu şekilde aldım. Öyle zor oldu. Şöyle aldım 2 ilmeği. Şimdi burada düz ilmeğim denk geldiği için şu şekilde düz olarak kapattım. 3 ilmeğin içerisinde bir ilmeği aldım. Buradaki ip uzantısını önledim. Bir ilmek daha ördüm ve örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeği örmeden aldım. Kol altındaki ilmeklerimi ters ilmeklerle örüyorum. Bir şu 6 ilmeğimi de bakın. 1 2 3 4 5 6 ilmeğimi ördüm. Ters ilmeklerle. Şimdi devam ediyorum. Örgüme yeleğimin arka sırt bölümünden ilmekleri gördüğüm şekilde örmeye.
Bu şekilde devam ediyoruz. Bakın burada bir sıra elde etmiş olduk. Gayet de güzel bir kol altı ilmek artırması oldu. Kol ilmeklerimizi de bu şekilde kapattık. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Yeleğimin arka sırt bölümünü örüyorum. Diğer kol ilmeğinde bu kolda nasıl çalıştıysak burada da aynı şekilde çalışıyoruz. İlmekleri kapatıyorum, dönüyorum, 6 ilmek artırıyorum, dönüyorum, o 6 ilmeğimi örüyorum ve sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bu kolda da diğer kolda nasıl çalıştıysam aynı şekilde çalıştım. İlmek sayılarını size vereyim. 48 ilmek bir yaka, 61 ilmek kol, tekrar veriyorum bakın arkadaşlar. 79 ilmek yeleğimizin arka sırt bölümü, 61 ilmek diğer kol, 48 ilmek diğer yaka. Toplamda elimde 287 ilmeğim oluştu. 287 ilmekten kol ilmeklerini çıkardım. 61 ilmek bir kol, 61 ilmek bir kol, 122 ilmeği çıkardım. Benim elimde kaldı 165 ilmeği. Sonra 6 ilmek bir kol altında artırdım. 6 ilmek de bir kol altında artırdım. 165 artı 12 177 ilmek elde ettim. İlmek sayılarımı tamamladım. Şimdi örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz, kol altı ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümün arka tarafından ilmekleri gördüğüm şekilde sıra sonuna kadar öreyim dedim ama burada hemen şöyle roba yüksekliğimizi ölçmeyi unuttum. Hemen roba yüksekliğini verelim arkadaşlar. Bakın tam enseden roba yüksekliğimiz 18 santim. Tam 18 santim arkadaşlar. Roba yüksekliğimi de bu arada verdim ve tekrar örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüp sıra sonuna kadar geliyorum. İnsanoğluyuz. Arada böyle unutuyoruz yorgunluktan. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzündeyim. Bu sıra modeli topluyorum. İpimi ön aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Üç ilmek ters ilmeğimi ördüm. 3 düz ilmeğimin içerisinden bir ilmek düz olarak aldım, topladım. 5 ilmek ters ve 3 ilmeğimin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bu şekilde topladım. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum arkadaşlar. Daha sonra da örgümün arka yüzünden ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. 5 ilmek düz, 1 ilmek ters. Ön pat haroşa ilmeklerimi de haroşa örüp geliyorum. Örgünün ön yüzünden sıra sonuna kadar, arka yüzünden de örüp geliyorum. Anlatabileceğim çünkü farklı bir teknik yok. Örgümün arka yüzünden ördüm, geldim. Şimdi şu kol altındaki modelleri ayarlayalım arkadaşlar. Örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Ve daha sonra 7 ilmek ön pat ilmeğimin dibinden bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek aldım. Bakın. Hani modelimiz kaydırmalı yer değişiyor ya. Sonra 5 ilmek ters. Ve bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek aldım. Kol altına kadar bu şekilde ilerliyorum. Kol altında modelimizi ayarlıyoruz.
Şimdi kol altına geldim. Bakın arkadaşlar, şuradaki modelim kol altına yakın olan bir modeldi. Bu 3 ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. Burada da bir ilmeğin içerisinden 3 ilmek aldım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ördüm. İlmek sayımız tam denk geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bir sonraki modelde de tam kol altının şu ortadaki bir ilmeğe model konacak. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Daha sonra örgümün arka yüzünden de ilmekleri gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Bu kol altında da yine ilmeklerimiz tam denk geliyor arkadaşlar, ilmek sayılarımız. Örgümün ön yüzünden ördüm, arka yüzünden de ördüm, geldim arkadaşlar. Daha fazla hani anlatabileceğim bir şey yok. Model robadan itibaren başladı. Şöyle yapalım. Yeleğimizin duruşuna bir bakalım. Şöyle bir katlayalım beraber. Yaka düşürme çok önemli arkadaşlar. Tüm yeleklerimizde yaka düşürmeye çalışalım. Ben yeterli bir ölçüye kadar örüp geleyim. Bakın duruşu bu şekilde. Robadan itibaren modelimizi çalıştık yeleğimizde. Etek ucuna geldiğim zaman etek ucundaki haroşa kısmını yine beraber çalışalım. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm geldim. 6 ilik yeri açtım yeleğimde. Yaka düşürmeden itibaren 24 model çalıştım. Şimdi yeleğimizin haroşa kısmına geçeceğiz etek ucunda. Hemen şöyle alıyorum. Yeleğin ön yüzünden modeli bitirdim. Arka yüzünden tıpkı şu koldaki yaptığımız gibi bir sıra tamamen ters ilmeklerle çalışacağız. İpimi öne aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimle beraber örgümün arka yüzünden hepsini ters örüyorum. Ters ilmeklerim haroşa, biliyorsunuz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmekleri ters örerek, bu modelde haroşayı arkadan başlatıyorum arkadaşlar. Çünkü örgünün ön yüzünden hep ters ilmekler olduğu için ilk haroşa sırasını arka sıradan başlatmamız gerekiyor. Örgünün ön yüzünden böyle bir sıra düz bir sıra oluşması gerekiyor. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber örgünün ön yüzünden haroşa ilmeklerime devam ediyorum. Dört sıra haroşayı oluşturup geleyim örgünün ön yüzünden bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra ilmekleri kapatırız.
Örgümün ön yüzünden 4 diş haroşayı oluşturdum. Geldim. İpim önde, şöyle 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Tekrar ipim öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek aldım. Ters ilmeklerle örgümü kapatıyorum. Burada bir sıra daha haroşa elde etmiş oluyorum. Kol ilmeklerinde şöyle düz kapatmıştım. Burada ters kapatıyorum. Dilerseniz şöyle tığ ile de kapatabilirsiniz. Bakın. İpimi öne alıyorum. Diğer ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin içerisinden 1 ilmek. Tığ ile daha pratik ve daha çabuk kapatırsınız. Ben ilmeklerimi kapatıyorum. Düğmelerimi de dikip geliyorum. Düğmelerimi diktim, geldim. 6 adet düğme diktim arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yeleğime ne kadar ip gitti? Yeleğime 2,5 ip gitti. Bakın şöyle. 3 ipten bu kadar kaldı. Video başında görsele ben 2 adet ip koymuştum. İnşallah yeleğimize yeter diye düşünmüştüm. Bu model ipi biraz fazla yediği için 2 adet ipim yetmedi. 3. adet ipi hemen şurada bir yerde düğümledim. Ve 2,5 ip gitti. Bu yelek için elinizde 3 adet ip bulundurun. Şimdi dilerseniz yeleğimizin beden genişlik ve boy ölçüsünü beraber alalım. Beden genişliği 36 santim. Hemen şöyle alıyorum. Evet, buradan da 36 santim. Kol altından da. Şimdi boy uzunluğunu alalım. Ben şu omuzdan ölçmüyorum. Genelde enseden ölçerim. Arka enseden, etek ucu da 48 santim. Yeleğimiz 6 yaş için gayet uygun. Tam 6 yaş ölçüleri arkadaşlar. Bu modelden yetişkinler için de gayet güzel hırka olur, yelek olur, kazak olur. Arkadaşlar gayet güzel. Beni buraya kadar izlediyseniz, kanalıma abone olmadıysanız abonelikler ücretsiz. İçerik izlemeleri ücretsiz. Şimdi bir dahaki videolarda ve bir dahaki projelerde buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.